Büyük heyecan, final etabındayız. Artık sezonun bir anlamda genel klasmanı belli olmuş olacak ve final etabında finale kalan isimler Berkay Karakurt ve Gökhan Salman şu anda bant atışını yaptılar. Oyuna hangi oyuncunun başlayacağını, beyaz topu hangi oyuncunun kullanacağını belirleyecek atış ve şu anda sarı top daha yakın ve ilk olarak Berkay Karakurt atışı yapacak. Berkay Karakurt başlıyor mücadeleye. Beyaz topla Berkay Karakurt oynuyor. Klasik bir vuruşla ilk sayıyı aldı Berkay Karakurt. Ben Necati Telli, bu yayında bilardo yorumcumuz Rıfat Özçöllü ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Necati. Seninle bilardo izlemek yine bir keyif. İzleyicilerimize de iyi akşamlar diliyoruz. Yine kaliteli bir turnuva yaşanıyor değil mi? Türkiye bilardosunun gücünü yine bütün dünyaya açıkçası gösteriyoruz. Neden? Bu hamasi bir laf değil, biliyorsunuz. Ligimiz bizim takip ediliyor. Maç olmasa da en azından finaller, yarı finaller, bunlar takip ediliyor. Önemli maçlar, Kolombiya'dan tut Güney Kore'ye, Vietnam'a. Çünkü dünyada biliyorsun Türkiye önemli bir 3 bant ekolü. Türkiye, Güney Kore, Vietnam şu an, hatta Avrupa ülkelerini de, yani Batı Avrupa ülkelerini de geride bırakarak şu an ilk 3 sıraya oturdular. Bunu Kodron da geçenlerde ifade etti, artık ilk 3'te dedi. Türkiye, Güney Kore ve Vietnam'ı saymamız lazım diye. Kendisi hani bilardonun beşiği değil mi? Belçika, Fransa, Hollanda. Evet. Sarı top karşılık verdi. Berkay genelde açılışları kazanmayı, bant atışlarını kazanmayı sever ve oradan yüksek seri devşirmek gibi hızlı çıkışlar yapmak stratejisinde, genelde arzusunda o bir oyuncu. Hatta maç öncesinde de bunu konuştuk. Evet dedi, yani bu bir tespit olarak da söylenebilir diyor sevgili abi, diyor. İlk 20 sayıya erken varmak, hani 5 ıstakada, 6 ıstakada genelde bunu hedefliyorum diyor. Evet, bir çift turnike dediğimiz, yani bir 5 bant gibi kırmızının sağından güzel her şeyi kontrol etti. Serisine devam ediyor. Zevkli bir turnuvanın, zevkli bir finali olmasını temenni ediyoruz. Açıkçası enteresan bir şey. Ben 2022'den beri işte seninle, Onur'la bu maçları anlatıyoruz, biliyorsun. Hiç hani 30-30'a gelmeyen, 30'lara hani beraberce girmeyen maç sunmadık, anlatmadık şu ana kadar. 2-3 senedir. Belki ilk yarıda maç koptu diyorsunuz ama ikinci devrede mutlaka bir isim o dengeyi yakalıyor. Evet. Tabii çok tecrübeli isimler bu isimler. Berkay Karakurt bir sayıyla başladı ilk ıstakada. Gökhan Salmansa 3 sayılık bir seri şu anda yakaladı. Tekrar bu vuruşa bakalım. Güzel bir kısa uzun kısa varyasyonu geldi Gökhan'dan. Biz tabi yıllardır oyuncularla tanıştığımız için de, değil mi, isimleriyle de hitap ediyorum ben onlara. Onlar da sağ olsun. Bu arada tuştan da kaçtı ama bir dokunuş var. Evet, üst üste 4. sayı, küçük bir dokunuş. Beyaz topa bir ufak öpücükle adeta 4. sayıyı Gökhan Salman almayı başardı. Burada tuştan kaçıyor. O durumu kontrol ediyor ve minik bir dokunuşla üst üste 4. sayı geliyor. Şimdi enteresan, sayıyı izleyelim. Klasik bir havuz. Gayet güzel gözüküyor. İkinci topu da kontrol etti. Önüne aldı, değil mi? Ki çok zor bir atış değil bu kalitedeki
bilardocular için ve kalan pozisyonda da güzel bir turnike pozisyonu olabilir mi acaba? Evet, çok zor değil ama seri mantığında, seri oyunu mantığında atınca bu sayıdan çok daha ekmek, değil mi? Tabii. Çıkarabilir oyuncular ve o mentaliteyle attı. Kalın beyazı arkadan gönderiyor. Dönüşünde en azından bir turnike ile. Evet. Buna zaten hani 3-5 gibi de düşünülüyor bu. Hani 3'ten de olur, 5'ten de Tabii. olur gibilerinden. Dönüşü de hesap ediliyor. Tabii ama dönüş riskliydi. Sen de gördün, tuş yine. Tabii. Evet. Birazcık hani iyi bir karşılık vermeye çalışıyor. Gökhan'ın iştahlı olduğunu biliyorum. Bu turnuvada onu zaten hissettik. Konuşmalarımızda da bunu açık açık söyledi. Bir çok arzulu. Bu Gökhan'ın ikinci finali. Çok şimdi bilgileri dağıtarak anlatacağız. Evet, en sonunda değil mi? Tuşa en sonunda yakalanmış Ama oldu. sanki ne dersiniz, böyle basit bir hata gibi oldu. O konsantrasyonu mu tam sağlayamadı Gökhan Salman? Haklısın, yani bir anlık bir dikkat dağınıklığı onu kaçıramayacak. Çünkü O böyle tuşu bir tuş bertaraf beklemiyordum. edilmeyecek hani bir Evet. tuş değil o. Evet, haklısın. Ama yine de 6. gayet iyi başladı. Evet. Tabii burada Berkay Karakurt'un vereceği reaksiyon çok önemli. Çünkü burada da bir sayı alamaz, seri yapamaz ve Gökhan Salman yine bir seri yaparsa fark çok açılabilir. Evet, biraz şans yaver gitti diyelim. Kırmızı kesmeyi Kaçtı. planladı galiba, olmadı. İşte dediğin gibi bir yüksek seride birazcık fark açma Kalan şansı var. pozisyon çok önemli burada. Bu maçın birkaç özelliği var, ondan bahsedelim. Şimdi birkaç senedir dünya arenasında mücadele eden, boy gösteren, Dünya Yani kupalarında değil mi? kupalarında iki oyuncumuz ama bir eksikleri var. Bir taş eksik oyunlarında. O da Türkiye şampiyonluğu ikisinin de. İkisi de finale kalmayı başardı. Fakat şampiyonluk sevincini henüz tatmamış iki oyuncu Türkiye şampiyonası etaplarında. Evet, kalınca bir beyaz top kontrolü var. Beyazı iyice kontrol etti orada. İyi bir şekilde kontrol etti ve şimdi tekrarında da görürüz zaten ki görüyoruz. Bak, kalın görerek, değil mi? Hani Çok iyi herhangi bir falso. evet, falso maksimum zaten dediğin gibi bir tuş rizikosuna mahal vermeden burayı da aştı. Şimdi maçın özellikleri, bence birinci özelliği bu. İki isim de ilk Türkiye şampiyonluğunu, etap şampiyonluğunu hedefliyor. Kesinlikle güzel bir havuz geldi Berkay'dan. Gökhan'dan. Özür diliyorum. Gökhan devam ediyor serisine. Yine benzer karakterde iki havuz, değil mi? Yine kalınlık ayarı gayet iyi. O kısa bant üzerinden yapmıştı az önce havuzu. Şimdi de uzun bantı kullanarak Evet. o havuzu, o vuruşu yaptı. Şimdi bu neden önemli onlar için? Şimdi beyazın buna evet Viyana diye tabir ediliyor. Şu an epey bir sağ falso yüklü top. Evet. Oldu. İkinci bantta falso devreye giriyor bu atışlarda. İkinci uzunda yani gördün. Şimdi tepe açısından daha da güzel. Bak, sağ falso var. Burada birinci bantta ters falso. İkinci bantta Şimdi dönecek. evet, dönecek. Şık bir sayı. Çok güzel bir sayı. İnce bir sayı bu. Hassas. İnce iş. Şimdi burada yönetmenimiz Kaan İnan'a da o da zaten bu işi çok iyi biliyor ama devre arasında 5 dakikalık molada mutlaka bu en iyi vuruşları izleyeceğiz. Evet. Değil mi? Slow'larda, slow Evet. çekimlerde, yavaş çekimlerde. Evet. Zaten dediğin gibi o sayı o seçkiye girmeye kesinlikle aday. Yalnız burada da 5 bant mı oldu, 7 bant mı oldu, kaç bant sarı top bir daha görebilirsek üst üste 4. sayı Gökhan Salman. Tekrar görelim. Evet. 1, 2,
Evet, bunlar 3, 4, 5, 6. Bunlara 6. da 4-6 varyasyonu Evet, gibi. evet. Düz 5 band gibi. Güzel gidiyor. Çok. Değil mi? Çok. Üçüncü ıstakası şu an. Ve ikinci ıstakası. Pardon, Tabii. ikinci ıstakası, haklısın. Yani 5 ortalamayla Evet. oynuyor ama şu anda Tabii sarı top olduğu hata için geldi. haklısın. Ve 2 ıstakada 10 sayı, 5 ortalama. Tabii. Tabii maç başında bu çok anlamı yok. Tabii maçın ilk yarılarında bu uzun seriler olabiliyor ama Evet. hem mental hem fiziksel yorgunluk ve stres devreye girince ikinci yarılarda biraz daha hata oranı Elbette. artıyor. Ben bunu gözlemliyorum. Tabii. Şimdi atak oyunu başta daha çok tercih ederler. Risk alırlar başta ama sonra temkin tabii ki mutlaka devreye girecek. Güzel gibi gözüküyor bence. İşte kısa gelebilir. Evet. Savunma yönü de olan bir atış ama bence hücum ağırlıklı attı aslında ama hani olmazsa çok fazla da açılmayayım gibilerinden. Bakalım şimdi pozisyona. Şimdi burada kesme atsa beyazın tuşlama riski var. Tekrar o maçın başından beri attığı o klepsli çektirmeli. Yine kalın görüşlü. Onu mu? Evet. Bir kere daha buna benzer bir vuruşu Tuşlama vardı. yakalanacak. Yakalandı. Evet. Yakalandı. İstikameti tutturdu aslında ama tuş zor bir sayı. İlk defa bir ıstakayı boş geçiyor Gökhan Salman. Berkay Karakurt'sa son 2 ıstakada sayı üretemedi. Bakalım 4. ıstakada bir geri dönüş yapabilecek mi? İkinci özelliği oyunun, ikisi aynı takımda oynuyorlar. Hani kulüp mücadelesi de veriyor ya oyuncular. Bursa kökenli FBN Bilardo da oynuyor. İkisi de, sevgili Berkay da sevgili Gökhan da. Bir acem tuşu halletti. Evet. Şimdi o tuşu değil mi cezalandırması gerekiyor Berkay'ın. Zaten farkta açılıyor. Burada hemen bir hamle yapması gerekiyor artık. Yoksa fark iyice açılır. Jimmy'den tekrar görelim bu sayıyı ve bir taraftan da kalan pozisyonu Berkay Karakurt düşünüyor. Sarı topun uzun banda çok yapışık olduğunu görüyoruz. O da biraz oradaki problemi çözmek için sanıyorum farklı açılardan baktı masaya. Şimdi kırmızıdan, solundan uzun kısa orada bir bant çalma mesaisi olacak. Yok. Olmadı. 2 bantta kaldı. Şimdi malum biliyorsun hani benimkisi gayet gönüllü bir, hiçbir sponsorum yok benim bir yorumcu olarak ama bazı desteklerden bahsediyoruz teşvik edici olması açısından. FBN Bilardo yıllardır hani böyle eski imparatorluk dönemlerinden beri işte sporcular, sanatçılar, zenginler tarafından böyle bir değil mi himaye edilir, destek sunulur onlara. Benzer bir durum var. Tekstille uğraşan bir firma, tabii tekstil firması. Yıllardır Berkay'a destek veren bir firma bu. Fatih Korkmaz. Gönüllü yatırım çünkü o yüzden bahsediyorum. Tabii. Dolayısıyla Berkay şanslı. Bursa'da yine aynı işte kuruluşun yatırımı olan bir bilardo salonunu işletiyor Berkay aynı zamanda. Bursa'da yaşıyor. Aslen Sinoplu. İşte sevgili Ömer Karakurt'un da kardeşi oluyor. 2 yaş var aralarında. Bunun için Bursa'ya gitmiş biri. Evet, Gökhan Salman bir sayı daha üretti ve şimdi yine bir seri yapabilir mi bakalım. Evet, yine kalın. Evet, yine kalın ama burada bütaj dediğimiz bir hadise var. 2 topun çarpışma anında bir sapma olmuş olabilir. Hafif bir çıt olabilir. Yani tekrarında da belki görürüz. Evet, bir talihsiz bir an oldu Gökhan için.
Evet, önünden kaçırmalı tuşu. Gayet güzel. Şimdi kırmızı biraz daha köşeye giderse, evet, burada sarının içinden yok, kırmızıya gidecek. Zikzak olabilir. Yok, vazgeçti, yine sarıya döndü. Belki de kırmızıya gidecek o son hattı bir kontrol etmiş olabilir. Evet. Tuş tamam. Ters banttan alacak zaten. Kaçtı mı arkadan? Evet, kaçtı. İşte. Ama hazırlıkları güzel yaptı aslında, değil mi? Sarıyı Evet. güzel yere getirdi Çok. ama karşılığını alamadı emeğinin. Şu ana kadar 3 sayı üretti Berkay Karakurt. Grup mücadelelerinde Balkan Keskinpala ve Serdal Baş'la mücadele etmişti. Serdal Baş'ı 40-15 ve Balkan Keskinpala karşısında 40-25 mağlup olmuştu ve ikinci olarak bir üst tura yükselmişti Berkay Karakurt. Biraz sonra Evet. sporcuların Bu 4. tur, dediğin gibi turdaki performanslarından da bahsedeceğim. o turda Gökhan da bir mağlubiyet aldı aslında. Evet. Emrah Yılmaz Aydın bölgesinden. Ama çıkmayı başardılar. Brikol mağlubiyete geliyor rağmen. bu arada. Kesecek. Müthiş, Harika. müthiş sayı. İlk yarının en güzel sayılarından bir başkası Gökhan Salman'ın çok tabiri caizse spektaküler sayılarını izliyoruz ilk devrede. O Viyana'yı ikinci sıraya aldın herhalde. Değil mi? Hayır, Viyana bence hala bir. Hala bir mi? Çünkü brikolleri bu kalitede sporcular bu sayıları üretebiliyor. Ama bu zor bir rekor. Değil mi? Zor, Evet, zor. evet. Klasik bir brikol değil. Çok güzel, çok şık. 2 bant. Evet, devam edecek. İkisi de aynı gruptan bir mağlubiyetle çıktılar. Ama finale gelen. Bir balık olma durumu yok. Evet. Ve Beyaz ve kırmızı çarpıştı. Açılma durumu var şu an. O tuş oyunun kontrolünü yitirmesine yol açacak mı? Beşinci ıstakada 2 isim de birer sayı aldı. 4. ıstakada da 2 isim birer sayı aldı. 3. ıstakada da 2 isim sayı alamadı. Yani 3, 4, 5 aynı performansla ilerliyorlar. Belirleyici nokta ilk 2 ıstaka oldu. Gökhan Salman bu sayede şu anda üstün. Evet, kaçırdı tuşu. Gayet güzel. Çok tempolu vurdu. Evet, tuşları halletmek için kasten o tempo arttırılıyor burada. Biliyorsun şu an 3. etap, artık 2024 maratonunun sonuna geldik. Ufuk Kapusuz'la Yılmaz Özcan birinciliği ve ikinciliği garantilemiş oldu. Yılmaz Özcan 2024'ü bu maçın öncesinde belirlenmiş oldu. Birinciliğini garantilemiş oldu yıl sonu Evet. sıralamasında. Bu arada 1,5 ay önce yine arkadan Of. bir kırmızının arkasından kaçan bir sayı Berkay Karakurt için. Az önce de böyle bir durum yaşanmıştı. O arkadaki boşluk yine problem çıkardı. Bu arada 1,5 ay önce yine buradaydık. İkinci etap finalini yayınlamıştık. Türkiye Bilardo Federasyonu seçimleri de vardı o günlerde. Ersen Ercan tekrar seçildi. Ona da tekrar hayırlı olsun dileyelim. Yeni dönemde yine başarılar dileyelim. Evet, kesinlikle. Tebrik Birçok ediyoruz. şampiyonluk geliyor. Onu da ifade etmek gerekiyor. Bilardo'da dünya ve Avrupa şampiyonlukları. Son olarak sevgili seyirciler, bu arada Gökhan Salman burada bir tuşa yakalandı. Son olarak sevgili seyirciler, Sinem Kökten Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Pool Şampiyonası'nda 9 topta. Ferdi Özdemir ikinci oldu. O da 9 topta. 9 topta. Pool erkekler milli takımlarda 8, 9, 10 top karışıkta ikinci. Çetin Aslan, Raşit Saylan, Ferdi Özdemir takımı. Gümüş madalya geldi Kesinlikle. Pool 14+1 straight pool'da Çetin Aslan ikinci. Büyük kadınlar Pool 10. Ferdi Özdemir üçüncülüğü var. Yani Avrupa Pool Şampiyonası'nda sadece 3 band değil, pool'da da Avrupa'da dereceler geldi. Uzayacak mı? Evet, yine hata geldi değil mi? Üst üste Berkay'dan hatalar geliyor. Bu arada Berkay Karakurt bir sayıdan fazla alamadı bir ıstakada şu ana kadar. Evet.
Şimdi takım mücadelesi enteresan oldu aslında. Şimdi yarı finalde Berkay Karakurt Ufuk Kapusuz'la karşılaştı. Gökhan Salman da Mübin İsli'yi yendi. İki FBN oyuncusu, iki Ankara Hemşin oyuncusuyla aynı anda ikide oldu yarı finaller, karşılaşmış oldu. İki maçı da FBN oyuncuları kazanmış oldu. Öyle de bir özelliği var bu maçın. Şimdi kırmızıyı aldı önüne. Biri kollü yine. Tek bant, biri gol. Tuşa rağmen oluyor muydu? Yok. Tuş yüzünden olmadı. Gökhan Salman'a da baktığımızda değerli seyirciler, Gökhan Salman da ilk turda Emrah Yılmaz ve Emrullah Başeymez'in olduğu gruptaydı. Emrah Yılmaz'la berabere biten maçta son atışla, penaltı atışıyla yenildi. Emrullah Başeymez'i 40-36 yendi ve grup lideri olarak bir üst tura, bir üst gruba çıkmıştı. Berkay Karakurt'a geldik. Bir seri yakalaması lazım artık. Evet, mutlaka karşılık vermesi lazım. Ama Berkay dururken Gökhan da, değil mi? Hani büyük ataklar yapıp arayı açma durumu olmadı. Olmadı. Kısaya düşecek. Şimdi zorlu aslında. Rakipleri vardı. İki zorlu yarı final. Gündüzün oynandı. Ufuk Kapusuz biliyorsun son etabın galibi. Bu benim söylediğim sonuçlar ilk turdaki o grup tabii, maçları. tabii. Biraz sonra o ilerleyen turlardan da bahsedelim hocam. Evet. Gökhan Salman'ın vuruşunu izliyoruz. Kırmızıyla yapışık adeta sarı top. Ne dersiniz burada? Beyazı görüyor mu işte, tepe açısından belki bakar mıyız? Tamam, Kaan İnan hemen sağ olsun. bizi duydu. Görüyor beyazı. Görüyor sanki, değil mi? Evet. Tabii. Beyaz bir mani değil, kırmızı. Evet. Bir turnike ile 4 bandı düşünüyor arkadan. başarılı. Evet. 2 ıstaka sonra sayıya ulaştı tekrar Gökhan Salman. Yani şu yüzden söyledim. Tabi sıradan devam edeceğiz. Nasıl geldiler, maceralarını anlatacağız ama yarı finalde, değil mi, biraz yoruldular oyuncular. Çünkü zorlu rakipler Tabii. karşısında şu an hani onu bir parça yaşıyor olabilirler. Atlatacaklardır. Daha da, gerçi Gökhan iyi bir başlangıç yaptı, onu da söyleyelim ama. Şimdi kırmızının sağından bir kısa uzun dönüşte Olmadı. ve bu bir risk alınan bir sayı. Gördün mü? Çok Evet. elverişli bir pozisyon bırakmış oldu. Çok açık kaldı. Evet. Berkay Karakurt için. Tabii Gökhan Salman'ın ikinci turuna baktığımızda orada da neler yaşandığını aktaracağım. Berkay Karakurt bu arada atışını yaptı ve Penaltıydı zaten bu. Kaçırmadı. çok rahat bir atış. Berkay Karakurt'a bakalım. Bir üst turda Berkay Karakurt, Gökhan Salman, düzeltiyorum. Mehmet Kasapoğlu'nu yendi 40-39. Tarık Yavuz'u yendi 40-37 ve grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Bir de Hasan Reis var. 40-25. Hasan Reis'i yendi. Aynen öyle. Değil mi? Bak, biri 39, biri 37. İki tane çok çekişmeli maç oynadı. Şimdi Berkay Karakurt ilk kez 2 sayı üst üste aldı bu mücadelede. Tekrar görüyoruz. Yine bir 5 bant. Kırmızı köşede çok iyi bir pozisyondaydı. Bu sefer ve arkadan kaçmayacak. Yok. ya çünkü kırmızı çok iyi noktadaydı Evet, hocam. evet. Çok avantajlı noktadaydı. Berkay Karakurt da bunu çok iyi değerlendirdi. Sayı büyüktü diyelim. Büyüktü. Evet. Sayı büyüktü. Bilardo ifadesiyle. Üst üste 3. sayı. Berkay Karakurt ivmeyi yakaladı. Farkı 6'ya indirdi. Çok ince, şık bir görüş. Evet, devam ediyor. Çok hassas bir vuruş gerçekten. Bravo, nazikçe. Seri de devam ediyor. İşte o hassaslık hem ince görüşü mümkün kıldı, hem de, değil mi, serisine devam ediyor. Evet. Toplar Sarıyı da biraz daha
kısa banttan uzaklaştırdı. Bir turnike gelecek. Evet, topu sarıyı büyüttü. Evet. Uzak olmasına rağmen görüş güzel. İşte o sarının kısadan ayrılması, kısa banttan sayıyı büyüttü ve kısa bandın dönüşünde Evet, sayıyı aldı. Tabii tabii. Bunlar tesadüfi değil, dediğin gibi çok hesaplanmış işler. Özellikle bunu sağlayan değil mi temposu? Temposu çok. Evet. Bir de kırmızıya uzak olmasına rağmen dediğiniz gibi Evet. o çok İsabet. doğru Hı hı. bir noktaya vurdu. Fark 4'e iniyor. Sarı'nın sağından yine klasik serisine devam edecek. Klasik atışlar bunlar. Dönüş. Evet. Evet. O beklenen cevap değil mi? Şimdilik gelmiş oldu. Çünkü Gökhan Salman da bu arada alkışladı rakibini centilmence bu üst üste sayılardan sonra. zaten yakın arkadaşlar. Tabii. Şu an bile aynı otelde kalmaktalar. Yıl zaten FBN'den arkadaşlar. Muhtemelen de beraber döneceklerdir bu maçtan sonra Bursa'ya. Hakikaten öyle. Fark 3'e indi. Bu da maçı güzelleştirdi. Doğrusu Berkay Karakurt'un bu serileri. Bir havuz mu? O kaçtı bu Evet, arada. kesme tabir ettiğimiz. Orada bir yarım turnike gibi bir kesme. En yüksek seri 6 idi Gökhan Daha zorlarını Salman'ın attı. serisi. Berkay Karakurt da 6 sayılık seriye ulaşıyor. Evet. Ve farkı da 3'e indiriyor. Pardon, sözünü kestim. Estağfurullah. Daha zorlarını atmadım o 6 sayının Tabii, içinde tabii. değil mi? Ama Gökhan Salman'ın da 4 sayılık 6 sayılık serilerinden sonra daha basit vuruşları yapamadığını gördük. Orada bir konsantrasyon kaybı olabilir ya Muhakkak. da bir yorgunluk olabilir üst üste vuruşlardan sonra. Bu da temel gözüken ama çok kolay olmayan atışlardan. Yani basit gözüken ama Evet. zor. Güzel. Bir tek bant diyoruz biz bunlara. Harika. Kısa uzun kısa. Görelim tekrar. Çünkü bak uzak top orada değil mi, dar bir hat tutturuyorsun. Evet. Kırmızının sol dışından. Evet. Gökhan Salman'a bakıyorduk az önce. Evet. Son 16'ya geldi Gökhan Salman. Burhan Genç'i 40-37 yendi. Çeyrek finalde Gökhan Salman Ömer Karakurt'u 40-33 yendi ki Ömer Karakurt Berkay Karakurt'un kardeşi. Abisi, evet. Aha. Erkek kardeşi yani. Hı hı. Yarı finalde Mübin İsli'yi 40-21 yendi. Net bir sonuçla Mübin İsli'yi yarı finalde yendi. Aslında Berkay Karakurt da yarı finalde Ufuk Kapusaz'ı net bir skorla yenmişti. Mübin İsli'nin ilk yarı finaliydi bu arada. Oo, çok ince, çok ince. 40-21 bitti o maç. Biraz da şöyle bir psikoloji vardır ya, hani ilk defa hani yarı final şunu bir hazmedeyim, hani şunu sindireyim, tadayım. Çok o anlamda arzulu görmedim ben. Mübin Yalnız İsli'yi. Gökhan Salman'ın sayısı da çok ince kaçtı az önce. Bakalım Berkay Karakurt ne yapacak? Altıncı bant olacak ve 7. bant. Evet, 7 bant üzerinden bu sayıyı alıyor Berkay Karakurt. Yavaş yavaş yaklaşıyor değil mi? Isındı. Gökhan'a. O da Evet. oyuna ısındı. Evet. Ama Mübin İsli ile görüştüğümüzde aslında memnundu skordan. Yani ilk defa sonuçta kürsüye çıkmış olacak. Tabii. Berkay'ın son 5, evet, o tura bunu söylemedik. Berkay Evet. Karakurt da vuruşu yapsın, bir görelim vuruşu hocam. Oyundan da Bir kopmayalım. uzun zikzak değil mi? Evet, girdi. O Oo, kadar. Ay, evet, müthiş, oldu. Son müthiş. anda oldu ya. Berkay Karakurt'un ilk yarıda şu ana kadarki en güzel sayısı diyorum. Katılır mısınız? Haklısın. Evet. Zor bir zikzak. Kırmızı çünkü hani
Hani çölün ortasında gibi sanki, değil mi? O oradan Yani çölün ortası, tam aklıma şöyle bir benzetme geldi. Siz çöl dediniz. Ben de diyecektim ki yani o beyaz top öyle bir yol aldı ki dağları, ovaları, engebeleri geçti ve son olarak kırmızıya, o hedefe vardı. evet. Yani kırmızı çok zor bir noktadaydı yani. Oradan onu tutturması bravo. Tuşu halletti. Evet. Fark 2'ye iniyor. Ve evet, oyunu da açtı bir parça. O kesmeden sonra. Değil mi? Şimdi kırmızının sağından kısa uzun bir düz turnike gibi değil. Ters banttan düz turnike. Burada artık biraz şanssızlık diyebiliriz herhalde. Evet, topu kontrol edeceğim derken tabii tempoyu hani arttırmayayım dedi. Bu sefer de top uzamış oldu. Belki bir parça daha hızlı olsa o dik açıyı tutturacaktı. İşte çok faktör var, biliyorsun. Çok. Bilardo'da. Evet. Gökhan Salman'a geçtik. Kalan pozisyona bakalım. Beyazdan çıkacak. İnce görmesi lazım beyazı. 5 bant üzerinden mi hocam? İşte 3-5'te olabilir. Tuş. Evet. Ya direkt üstüne gidecekti ya Evet. kısa uzunu dolaşıp gelecekti. Tuşa yakalanıyor Gökhan Salman. Berkay Karakurt demiştim. Bir üst turda gruplarda Berkay Karakurt Denizcan Akkoca'yı 40-24 yendi. Caner Durdu'yu 40-37 yendi. 27. 40-27 yendi ve Yılmaz Özcan'a 40-26 yenildi. Grubu ikinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Bu arada Yılmaz Özcan'ın artık genel klasmanda birinciliği kesinleşmiş oldu, biliyorsun. Onu da söyleyelim burada. 2024 Türkiye şampiyonu Yılmaz Özcan ustamız oldu. Yine çok hassas bir vuruş yaptı Berkay Karakurt ama bu kez sonuç alamıyor. Final grubunda ne yaptı Berkay Karakurt? Son 16'ya geldi. Tayfun Taşdemir büyük ustayı 40-27 yendi Berkay Karakurt. Net bir skor değil mi? Net. Son 8'de değerli seyirciler, Ufuk Kapı. son 16'da düzeltiyorum. Berkay Karakurt son Seyfi. 16'da Seyfi Soner Burhan'ı yendi 40-17. Çeyrek finalde Tayfun Taşdemir'i 40-27 yendi. Ve yarı finalde Ufuk Kapusız'ı 40-25 yendi. Aslında iki isimde de şunu görüyoruz. Gruplarda tökezledikleri anlar oldu ama finalleri, yani çeyrek final, yarı final, son 16 çok net skorlar aldılar. Evet. Evet, Gökhan Salman'ın sayısı, bakalım bir seri bulabilecek mi? Sonradan isimlerini almışlar değil mi ikisi de? Evet. Evet, daha netleşmiş. Şimdi burada bir peşinen bir tuş riski var. Evet, görüşü halletti ama işte biraz fazla darbeli oldu. Çünkü kırmızı tepebilirdi değil mi? Tepe onu halletti ama evet, o görüşü fena değil ama darbe fazla geldi. Bu sefer top dikleşti. Bu atışlar zor zaten. Yani yönü kontrol edemedi öyle olunca. Tabii. Darbe açıyı darlaştırıyor. Yani bu tür atışlarda. Bu arada Seyfi Soner Burhan hani bahse değerdi çünkü güzel mücadele etti bence. Hani Berkay onu son 16'da yendi. Final etabına kalması da bence başarılıydı. Hatta Seyfi Soner'in yeğeni benim öğrencim oldu, biliyor musun? Harika. Öyle de bir anlamı var. Ali İlyas. Evet, Ali İlyas. Onu da ben Seyfi Soner'i bu mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Hani sonlarda görmeye çok alışkın olmadığımız oyuncuları böyle görünce hani tabanın da güçlendiğini Tabii. Görüyoruz. Bunları belirtelim zaman zaman. 12. ıstakaya geldik. Gökhan Salman atışını yapıyor. Kontroller güzel gibi. Tuş kontrolü
devam ediyor Gökhan. Tekrar sayıyla buluştu. Özellikle son uzun banttan sonra topun dönüşü çok iyiydi hocam. Evet, Değil tuşu mi? da halletti orada. Yine bahse değer bence Yusuf Kütahya. Biraz durgunluğu vardı son zamanlarda ama yine dönmüş oldu bence. Tarık Yavuz'a İzmir'den 40-26 yenildi. Son 16 oynadı o Evet. da. Tarık Mübinisli de işte yarı finale kalan. O da Tarık'ı yenmişti. O da çekişmeli bir maç olmuştu. Bakalım Gökhan yine küçük oruçlar değil mi? Yapıyor sonra dönüyor. Oh. Fakat burada dönüşü biraz kısa, küçük oldu. Küçük bir dönüş oldu. Bir sayı. Şimdi şöyle bir bakıyorum. 2 ıstakada 10 sayı alan Gökhan Salman. 2, 3, 5, 6, 7. 10 ıstakada 7 sayı alabildi. Evet. Bu Onun arada, ortalaması biraz düştü. bu arada sevgili Necati hatırlatalım. 40 çekilecek. Tabii. Son ıstaka hakkı yok Sarı'nın. 2 ek süre hakları var. Berkay 40'ı bulursa kazanır. Evet. Bir Çok ıstaka iyi bir sayı geldi. fazlayla Evet. kazanmış olacak. Onu da hani yeni izleyicilere söyleyeyim. Bakalım hocam bu sayıya Gayet kırmızının güzel, değil sağından. mi? Tuşu ne güzel kontrol Müthiş. etmiş yine. Ya kırmızı adeta beyaza orada eşlik etmiş yan yana. Refakat etmiş. Yani o tuştan müthiş Evet. kaçmış Berkay Bu Karakurt. Kleps turnikeleri güzel atıyor Berkay zaten. Çektirmeli. Turnikeleri güzel atıyor. Dönüşü olur mu uzundan sonra Berkay Karakurt bir sayı daha alıyor. Seride devam. Var orada kırmızıdan zikzak var. Sonra sarının sağından böyle yarım turnike var orada kesmeli. Sarıyı sağından kesebilir. Bir şeyler var yani. Şimdi Gökhan'ın ikinci finali oluyor bu sevgili Necati. 2021'de Tayfun Taşdemir'le finali vardı. Çok heyecanlıydı. Hani dönüp dönüp bakılabilecek bir maç. 20 ıstakada 40-38. Tayfun Taşdemir kazanmıştı. Hani bir şampiyonluk duygusu yaşatmamıştı. Tayfun Taşdemir Evet. Gökhan'a. Üst üste 3. sayı geldi ve fark ilk kez bu mücadelede hatırladığım kadarıyla 1'e indi. Berkay Karakurt maça ortak oluyor. Evet. Bakalım hemen kalan pozisyon yine açık. Orada toplar ama ne dersiniz? Önce bir olan sayıya bakalım. Bugün bu 5 bant sayılarını da şu ana kadar çok gördük. Evet. Zikzak. Gayet güzel. 3 banttan kısa ve net. Çok aman aman zor bir sayı değildi ama tabii ki dikkat gerektiren bir ama vuruş. O kalınlığı ayarlaması lazım. Ki Tuşu orada kaçırdı. tuş var değil Tabii. mi? Büyük bir tuş riski var. Tempo, darbe, işte uzun vuruş dediğimiz bir teknik var orada. Yani hepsini güzel kombine etti. Berabere durum 17-17. Şimdi kırmızının sağından bir Kleps Efe kare. Maçın en güzel sayısı. İnanılmaz bir sayı. Ben beyaza temas etti sandım ama bunu tekrar izlemek lazım bu Evet. sayıyı. Şimdi bu Gökhan'ın Viyana'sına kafa tutar yani bu değil mi? Bu 1'e kesin yerleşti. Tekrar görelim. O da güzel sayıydı ama 1, bu 2, bu harikulade. 3. İnanılmaz. Band çalmak dediğiniz olayı burada Evet. söyleyebiliriz Evet, değil mi? üçüncü Kısa banda. bandı, değil mi? Üçüncü bandı çaldı Bakın orada burada resmen. müthiş band çalıyor. Çalım attı resmen. İnanılmaz. İlk defa öne geçti Berkay Karakurt bu mücadelede hem de nefis bir sayıyla. Hassas bir havuz fazla gelebilir. Evet geldi. 5 sayı üst üste. En yüksek ikinci serisi oldu bu maçta Berkay Karakurt'un ve şimdi Gökhan Salman'ın reaksiyonu önemli. İlk kez bu mücadelede geriye düştü Gökhan Salman. Bakalım ne yapacak? İki ismin de kariyerinde ilk kez Türkiye etap şampiyonluğu için oynadığını söyleyelim. Türkiye Bilardo Şampiyonası 3 bantta final etabının final mücadelesindeyiz. Berkay Karakurt, Evet. Gökhan Salman maçı. Şimdi nasıl geldiler hikayelerini anlattık zaten. Değindik ona. Şimdi bu sayıyı da izleyelim. Oo, yine bir Viyana denemesi oldu. Yani uzun kısa yine ters falsolu. 2021'de Berkay'ın da bir finali var. Can Çapak'la. Sevgili Can Çapak PBA'da oynuyor. Milli oyuncumuz o da.
Can Çapak'ı kaybetmişti. Berkay Karakurt birinciliği tadamamıştı. İkinci şans bir sene sonra geldi. Semih Saygıner'le final etabının finalinde oynamışlardı. O maçta yine tekrar izlenmeye değer 40-39 bitmişti. Evet. YouTube'da var o. İkisi de var YouTube'da yani. 19-17 Berkay Karakurt farkı 2'ye çıkartıyor. Bu arada bir istatistik vereyim size. Son 5 ıstakaya baktığımızda Berkay Karakurt 14 sayı alırken son 5 ıstakada Gökhan Salman 4 sayı üretebildi. Evet. Yani 14'e 14'e 4'lük bir seriyle Berkay Karakurt öne geçmişti ve şimdi de farkı 2'ye çıkardı. Bu arada Sevcan Akbalık da Ankara bölgesi hakemimiz de ekrana geldi. Evet. Brikol geliyor. Sarıyı kesmesi lazım, evet. Gayet güzel. Ama yine de Brikollerde Gökhan'ın Brikolü önde bu maçta. Önde. Evet. Önde. 20-17 fark 3'e çıktı. Şimdi Berkay Karakurt kaçırdığı zaman sayıyı, araya gideceğiz 5 dakikalık bir araya. Evet. Orada sevgili Necati bir deneyden bahsedeceğim. Spor psikolojisiyle alakalı konularda. Bekliyoruz hocam. Merakla nasıl bir deney bakalım. Sağ olsun gençler bunlara çok ilgi gösteriyorlar. Ben de mutlu oluyorum. Çabalarımız bir işe yarıyor diye. Evet, uzun gelmemesi lazım onun için. Evet, gayet güzel. Şimdi burada tabii araya girmeden önce alabildiği kadar çok sayı alırsa da değil mi? Maçın boyunu kısaltacak. Tabii. Devre arası dönüşünde müthiş bir avantajla ikinci yarıya başlayacak. Şu anda 21 yaptı skoru, evet. Berkay Karakurt. Şimdi tabii Berkay'ın bu 3. finali, Gökhan'ın 2. finali. Hani ikisi de çok istiyor açıkçası. Bir de şu açıdan önemli. Başta söyleyecektim. İkisi de dünya arenasında mücadele eden oyuncularımız. Artık bir Türkiye şampiyonu unvanı titriyle tabii. Oraya gitmek tabii. Değil mi? Bu çok önemli çünkü psikolojik olarak dünya bilardosu için. Oo, güzel bir ince değil mi? Bu inceleri bugün çok denedi Berkay Karakurt ve başarılı atışlarından biri. Evet. Şimdi kırmızının sağından yine bir ince olabilir. Oraya gidiyor zaten bak. Ne kadar hassas. O incede şimdi olan sayıyı görelim. Burada falso da çok güzel bir falso, evet. Ama çok yüksek bir falso değildi bu. Buradaki falso nasıl olur sizce? Biraz daha evet, biraz daha falsolu olması lazım. Dönüşünden belli zaten. Çünkü uzundan sonra biraz daha dönmesi lazım o topun ve döndü. 23-17 fark 6'ya çıktı. Dediğin gibi ne kadar açarsan tabii, değil mi? Tabii. Sonuçta dönüşte Gökhan başlayacak ikinci yarıya. Tabii. Onun önüne ne kadar büyük fark bırakırsam kar. 2 hassas vuruş, 2 ince vuruş. Çok yalnız falso, öyle bir falso ki kaçabilirmiş ama çok evet. Dozunda bir falsoyla o sarı topu bulmuş Berkay Karakurt. Evet, yine bir kalınlık. Ayarı güzel, gayet güzel. 6. Şimdi bir sayı daha alırsa bu maçtaki en yüksek seriyi yakalamış olacak değil Berkay Karakurt. Bu 3. 6'lık seri oldu maçta. Doğru. Evet. Doğru. Hep 6'dan gidiyoruz. Evet, biz tabii bir yandan karlı bir Ankara ikliminden sesleniyoruz size. Kesinlikle. Seslerimiz değil mi? Birazcık karlı. Ben uzun zamandır gribal problemi, o hastalığı yaşıyorum. Çok iyi değil sesim açıkçası. Seyircilerimize de söyleyelim. Lütfen siz de dikkat edin. Bu sene özellikle hastalık çok uzun sürüyor. Doktorların da söylediği üzere uzun süren bir hastalık oluyor. O soğuk havalara dikkat edelim. Evet, haklısın. Şifayı kapmayalım. Ama ne oldu? Yine 6'da tıkandı. Tıkandı. 6'yı geçemiyor oyuncular. 24-17. 14. ıstaka. 14 ıstakada sevgili seyirciler, Berkay Karakurt şimdi 24 sayı aldı. Yani 24'ü 14'e bölersek de 1.70 ortalama gibi bir ortalamayla oynuyor Berkay Karakurt. Tabii son 16'da 2.5 ortalamayla oynamıştı. Diğer taraftan çeyrek finale geldiğimizde 1.9 ortalamayla oynamıştı. Yarı finalde 1.8 ortalamayla oynamıştı. Bunlar hep tabii yüksek. Yüksek ortalamalar. Evet. Şu anda da bir final maçına göre 1.7
gayet iyi bir ortalama. Gayet iyi, gayet iyi. Hocam deneyden bahsedelim. Araya girdik, bir 3,5-4 dakikamız daha var. Şimdi Gökhan ilk defa finale çıktığı için hani Gökhan'ın küçük biyografisini anlatacağız. O ilginç bilgiler var, ondan bahsedeceğiz. Fakat şöyle enteresan bir deney var. Şimdi beden diliyle aslında bu alakalı. Sporla nasıl bir alaka? Şimdi matematik öğrencileri arasında yapılıyor. Matematik öğrencileri arasında böyle matematik fobisi olanlar vardır ya hani. Onların beden dillerine bakılıyor. Böyle bedenleri işte nasıl söyleyeyim pısmış, böyle kaygılı, omuzlar böyle içeri doğru, öne doğru sıkışmış, çökmüş, güvensiz bir postür gibilerinden. Fakat böyle daha çok o parmak kaldıran tiplere bakıyorlar işte. Katılımcı matematik hani tiplerine bakıyorlar, matematikçi tipler. Böyle elleri kalçalarında dik dururlar, omuzlar geride, sandalyeye yaslanırlar filan. Şimdi bu şöyle düşünülüyor. Hani bunların beyinsel olarak matematiksel yetenekleri onlara bu bedensel özgüvenli postürleri sağlıyor mu diye düşünülüyor. Ama biz bunun tersini deneyelim diyorlar. Hani o matematikte daha az başarılı öğrencilere şöyle bir deney yaptırılıyor. Hayır diyorlar, işte böyle daha bir kasılmış bir duruş değil de daha özgüvenli bir duruşla durun bakalım. Öbür öğrencilere iki grup oluşturuluyor burada. Öbür öğrencilere de deniyor ki daha böyle kasılmış, işte omuzlar böyle önde, vücut küçülmüş, vücut genişlemiş değil küçülmüş bir vücutla ve tam tersi o özgüvenli beden duruşlarının beyin kapasitelerini yani matematiksel başarılarını arttırdığı görülüyor. Yani hani hep şöyle düşünülür ya, hani beyin nasılsa beden onu takip eder diye, burada tersi oluyor. Hani beden yüksek olursa beyin bu sefer bedeni takip ediyor. Bunu bilardoya nasıl bağlarız? Nasıl? Mesela Tayfun Taşdemir'in masada olmadığı zamanlara bakalım. Değil mi? Böyle bir filozof gibi bir duruşu vardır. Yani böyle bir şey gibi özgüvenli hocam, değil mi? sanki Tayfun Taşdemir şöyle oturur. Sanki böyle bir kafeteryada masasına çayını almış, güzel havada deniz kenarında manzarayı izler gibi çok rahat bir oturuşla masayı izler. Evet. Yani o rahat duruş beyninizin de kaygı anlamında rahatlamasına yol açtı. Yani beyin bedeni, duygusal durum bedeni takip eder diye iddia ediyor buradaki deneyi uygulayan psikolog, bilim insanları. Mesela Zanetti vardır. Bilirsin. İtalyan. Evet, Marco. O da değil mi ne kadar geniş oturur. Zaten cüsseli de bir adamdır. Ve hani yani içsel bir özgüven değil, o bedenindeki o duruş kasten yaptığı. Yalnız hocam Zanetti'de de biraz bu ukalalığa kaçabiliyor bazen. Marco Zanetti'de. Bazen itici oluyor. Bazen antipatik olabiliyor ama onun işte dozunu, dengesini çok iyi ayarlamak lazım. Şimdi Tayfun Taşdemir demişken de ben bu arada deney çok güzeldi hocam. Evet. Yani özü bu. Hakikaten beden dili, hatta işte bizim mesleğimizde bunu gerektiriyor ama spiker olmanıza gerek yok. Diksiyon, iyi bir diksiyon, güzel iletişim hayattaki her kapıyı açabiliyor açıkçası. Hatta ses tonunun bile özgüveni arttırdığı düşünülür. Tabii mutlaka. Şimdi Tayfun Taşdemir geçen 1,5 ay önce final maçını anlatmıştık. Mağlup oldu finalde. Bizim anlattığımız finalde. Ki Ufuk Kapusuz'a. hatta o maçın skoru da bende var. Çok 40-35 Ufuk Kapusuz böyle 40-35 bravo. Evet. Oyunu çok büyük farka taşımıştı. Tayfun Taşdemir yaklaştı. Evet. Ben de koridorda gördüm Tayfun hocayı, ustayı. Hocam dedim, yani tebrik ederim. Şimdi 40 yıldır bu işi yapan ve büyük başarılara imza atmış Tayfun Taşdemir büyük üzüntü yaşıyordu ve bana dedi ki ya çok kötü oynadım dedi ve geçti. Yani bunu kafaya takmış, belli ki biliyor, kendi analizini yapmış ama evet belki orada kötü oynadı, o finali kaybetti ama birkaç hafta sonra yine Tayfun Taşdemir'den uluslararası final geldi, başarı haberlerini aldık. Evet. Yani bir oyun iyi geçmeyebilir, bir süreci iyi geçiremeyebilirsiniz ama geri dönmek, toparlamak, bir diğer maçta o mental gücü ayarlayabilmek de çok önemli. Yani demek ki Tayfun Taşdemir hem beden diliyle hem mental kapasitesiyle
bu işin ustalarından biri. Hani yeteneğin dışında, o vuruş kalitesinin dışında Evet. o faktörlerde de çok iyi bir isim. Evet. Ben zaten 3 temel ayak olduğunu düşünüyorum bilardo sporcusunun başarısında. Teknik, yeterlilik, psikolojik, mental yeterlilik ve ekonomik destekler. Evet. Bu üçü dengeli olursa başarı da daha istikrarlı oluyor. Evet. Gökhan Salman şimdi durum 24-17, çok kritik bir ıstaka onun için olacak. 14. ıstaka, hep birlikte değerlendirelim bakalım nasıl bir vuruş olacak. Şimdi karşılık gelmesi lazım. Kırmızının sağından. Bir 5 banda mı gelecek Evet, yine? evet. Ama tuşu ayarlaması lazım. Tuş tamam. Tamam. Oldu galiba. Evet. Gayet güzel ve de açtı önünü, Hı-hı. değil mi? Şimdi bakalım orada bir daha subjektif falsolu diyelim. Bir 5 band turnike atabilir mi? Tepe açıdan zaten daha iyi anlarız, kurtarır mı o falso? Yok, kırmızıya gidiyor. Evet, yine değil mi, maç başından beri çok attığı bir Çok. atış tipi. Kalın havuzlar bu Ve şekilde. klepsli Kalın görüşlü. Evet. Kırmızıyı ve tempolu vuruşlar. tempolu, ikinci topu kontrol ediyor. Ve maçı da açıyor. Genelde de başarılı. Bir de oyuncular güvendiği atış tipleri var. Hani oraya giderler. Hani bildiğin yol en kısa yoldur hesabı. evet. Dolayısıyla pozisyon tercihlerinin bir evrensel bir tarafı yok. Oyuncuya göre değişir. Mola dönüşünde iyi döndü Gökhan Salman. Evet. Şimdi bir vuruş 20 daha. 20'ye varırsa değil mi, bir psikolojik Tabii. eşik. Ve değil mi, güzel bir ince de ondan sanki. Evet. Bugün inceler kapışıyor. Üst üste 3. sayı. Tekrar izleyelim. Evet. Devam ediyor serisine. Dediğin gibi Tayfun Taşdemir farkındalığı çok yüksek bir oyuncu. Geçenlerde Orada pozisyona bakalım. bakalım dönüşü ne Tuş, olur. tamam, dönüş. Sayı. Devam. Dönüşü sayı. Üst üste 4. sayı. Evet. Çok çekişmeli bir final. Türkiye 3 band bilardo şampiyonası final etabının final maçı. Adına yakışır bir mücadele. Gökhan Salman moladan sonra çok iyi döndü. Tuştan da müthiş kaçmış bu arada. Gayet güzel maçı da açtı. Şimdi yine o kalın değil mi? Kırmızının sağından Evet. ona devam edecek. Ve iyi bir falso vermesi lazım herhalde. Evet. Deminki malzemeler bu sefer 4 banttan düşündü. Uzunun dönüşünde olmadı. Kaçırdı. 4 sayı üretiyor Gökhan Salman. 1, 2, 3, 4. 4 ıstaka sonra ilk kez birden fazla sayı üst üste üretti Gökhan Salman. Ve oyuna bir anlamda geri dönmeyi başardı ve 15. ıstakaya geçeceğiz. Bu sefer kıvamlar az geldi. Belki falso az geldi değil mi? Son 3. banttan sonra. Burada hocam uzun kısa uzun, bir kısa daha yapılabilir miydi fazla falso verip? Öyle bir vuruş olabilir miydi O başka orada? bir tercih olurdu. Daha klepsli. Güzelce bir uzunca kesti. Olmadı. Ama burada savunma yönü var, görüyorsun. Sarıyı epey uzağa itmiş oldu. Bu arada 15. ıstakada da son 2 ıstakada 11 sayı üreten Berkay Karakurt 15. ıstakayı boş geçiyor. Şimdi bu arada Tayfun Taşdemir'den bahsetmiştik. Tayfun Taşdemir'in milli takımı şu an garanti durumda. Bu maç özellikle Gökhan Salman için Evet, çok önemli. çok önemli. Keza Berkay Karakurt Evet. için de önemli. Neden? Siz söyleyin. 2 senaryo var. Berkay kazanırsa, Gökhan kazanırsa diye. İstersen biraz daha Tamam. meraklandıralım izleyicimizi. Peki. Sarı çok yapışık. Evet, dönüşü Kaçıyor gibi. Evet. Şimdi tabii sarı yapışık olunca
Tabii. Topun altına belki girmeniz lazım, giremiyorsunuz değil mi? Ve de sert vurmak zorunda Ya da kaldı. evet, yani Açıldı. o hassas vuruşları yapmak zorlaşıyor. Gökhan Salman da sayısız geçti bu ıstakayı. Evet. Şimdi zaten Berkay da kazansa, Gökhan da kazansa Yılmaz Ufuk, yani Yılmaz Özcan ve Ufuk Kapusuz 1-2. sıralaması değişmeyecek. O bir kere kesin. Ve onlar milli takıma girecekler. Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil Evet, edecekler. Mart ayında 1-2 oldukları için. yine bir klasik atıştan hata geldi. Buralarda normal. Şimdi Mart'ta Almanya'nın Viersen kentinde Dünya Milli Takımlar Şampiyonası'nda bizi Yılmaz Özcan ve Ufuk Kapusuz temsil edecekler. Bu arada Yılmaz Özcan'ın, sevgili ustamızın 2005'ten sonraki bir Türkiye şampiyonluğu olmuş olacak. Harika. 19 yıl sonra Harika. Türkiye şampiyonluğu kazanmış olacak. Uzun bir aradan sonra. Evet, bir beyazı kesecek. Uzun uzun kısa diye düşünüyorum. Evet, uzun uzun kısa. Evet. Bu da değil mi? İlk üçe girer. Maçın güzel sayılarından biri. Güzel. Bu arada tabii Yılmaz Özcan'ın 8 sene 7+1 ara verdiğini de, onu da ekleyelim. Ama ara dönüşü bu seviyeye tekrar ulaşmak da kolay değil. Döndükten sonra bilardo bambaşka bir seviyeye geldi. Hem öyle hem de bambaşka oyuncular geldi, yetişti. Boynuz kulağa geçti, çırak ustayı geçti. Evet. O yüzden çok kıymetli şampiyonluklar bunlar. İzleyelim Gökhan Salman'ın bir vuruşu daha. Klasik bir 5 band, yani turnike dediğimiz. Evet. Gayet başarılı burada da. Fark 2'ye iniyor. Beyaza bakacağız. Evet, beyaz aslında havuza müsait. Evet. Üçüncü, dördüncü de hala muallak durum devam ediyor. Yani ne dedik hocam? Yılmaz Özcan, Ufuk Kapusuz 1-2 oldular Türkiye Şampiyonası'nda genel klasmanda ve 1-2 olarak milli takımda bizi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecekler. 3-4 olanlarsa Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecekler. Şu anda Berkay kazanırsa Berkay milli takıma girecek 3. olarak. Gökhan kazanırsa Gökhan milli takıma girecek 4. olarak. Yani bu hem kupa mücadelesi hem milli takıma girme mücadelesi. Evet. Berkay kazanırsa Tayfun Taşdemir 4. olacak. Gökhan kazanırsa Tayfun Taşdemir 3. olacak. Avrupa Şampiyonası'na 2 takımla gidiyoruz. Evet. Bizim burada Ankara'da bu tesiste oynanacak 2025'te Avrupa Şampiyonası. 2 takımla katılacağız. Ev sahibi de olduğumuz için. Evet. Şimdi sarının sağından sanırım kısa uzun kısa mı? Yok. Oo. Balık olabilir bu. Balık olabilir, hala yok. Şimdi ben notlarımı alıyordum. Topların seslerinden bir tahmin yürüteyim. Tuş Bakamadım. Oldu. Tuş oldu değil mi? Evet, o seslerden. Büyük tuş oldu. Evet. Tekrar görüyoruz şu anda. Ortalık karışmış hocam orada. Bir balık riski vardı orada. Tabii buralarda daha dramatik oluyor finallerde gelen balıklar. 24-23 fark 1 ve Gökhan Salman bakalım öne geçebilir mi? Yine beyazı kesmesi lazım değil mi hocam burada? Evet. Tuştan da çok iyi kaçtı ve sayı da çok hassas. Çok küçük bir farkla kaçıyor. Şimdi beyazın pozisyonuna bakalım. Yapışma durumu olur mu? Bakalım, beyaz gidiyor oraya doğru. Yani yapışmamış ama değil mi? Çok da rahat bir pozisyonda değil. Şimdi Berkay 2015'te Gençler Şampiyonu da olmuştu. Hani bu arada Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsunuz Zanetti ile sen sunmuştun zaten o maçı değil mi? Evet. Evet. Finalde kaybedip Avrupa ikincisi olmuştu. O da çok önemli tabii. Berkay Karakurt 18. sayıyı da ıstakayı da sayısız geçiyor. Yani 13 ve 14. ıstakada 5 ve 6 sayı çekti ama 4 ıstakadır sayı alamıyor. Evet. O da bir hafif krize girdi. Bakalım bu kriz ortamından nasıl çıkacak? Maç şu an değil mi? Düğümlendi gibi. Ortada. Evet. Güzel bir maçtı o değil mi? Zanetti ile oynadıkları final. Evet.
Çok zor bir pozisyon değil gibi Evet, hocam. temel bir pozisyon, Evet. yine havuz yani. Uzun kısa uzun Evet. ve Şimdi sayı. nasıl kalacağı önemli. Fena değil, değil Şimdi mi? tenis spikerleri gibi hemen söyleyeyim. Berabere. Böyle söylerler ya Değil hocam. mi? Düz. 24-24 oldu. Evet. Şimdi 93 doğumlu Berkay. Gökhan 84 doğumlu. Fatih doğumlu. Bahçeli Evler'de doğup büyümüş. Babası rahmetli, hatta yeni kaybettik bu yaz. Sururi Salman, ona da rahmet dileyelim. Amin. Bakalım, onun elinde yetişmiş bir sporcu Gökhan. 2000-2002'de bilardoya başlamış. O 2 sene boyunca Tayfun Taşdemir'in bende payı 1 numara diyor. Yani en büyük pay Tayfun Taşdemir. Sonrasında Yılmaz Özcan, Adnan Yüksel ve sevgili Murat Naci Çoklu. Bu 4 oyuncunun, düşünsenize, hani 4 kare as oyuncu sizin ilk 2 senenizde size çok yakından yardımcı oluyor. Klasik bir havuz. Berkay güzel aldı. Hazırladı yine, değil mi? Bugün de çokça havuz vuruşları gördük. Hakemimiz bu arada ikinci devreyi Ömer Yıldız yönetiyor. O da Ankara bölgesinden. Ömer Hoca da ekrana geldi. Çok havuz gördük bugün Evet. bu maçta. Ama devamlarda biraz, değil mi? Evet. Yani bu aslında onluk serilerin başlangıcı olabilecek Bir pozisyon. Burada sayı geliyor. Üst üste ikinci sayı. Evet. Ama tabii boş konuşmayalım değil mi? Tabiri caizse burası final. Herhangi bir maç değil bu. Tabii. 2002'de enteresan, İngiltere'ye gidiyor Gökhan. Orada 7 sene eğitim ve ticaretle ilgileniyor. Tabii o onun için çok değişik bir tecrübe. Akıcı İngilizce konuşur bu arada Gökhan. 2011'de babasının salonunu, rahmetli Sururi Salman'ın salonunu, Haznedar'da bu salon, yani Bahçeli Evler'de İstanbul'da, onu devralıyor. Devam edelim. Kalın bir görüş, değil mi? Uzar mı? Kısanın dönüşü çok zor. Çok Evet, uzar. olmayacak. Fazla kalın oldu belki de. Fazla ve Berkay 2 sayıyla 19. ıstakayı tamamladı. Gökhan Salman'a geçti sıra. Tabii Gökhan Salman'da 2000-2002 yılları arasında dedin hocam, büyük ustaların büyük yardımı var ama o ustalar da evet genç sporculara destek verirler ama çok yetenekli değilseniz de 2 sene boyunca sizinle vakit kaybetmezler. Tabii. Demek ki o yeteneği gördüler. Elbette. Evet, Gökhan Salman'ın 19. ıstakadaki vuruşuna bakıyoruz. Yalnız Gökhan Salman'ın da yine bak yine bir Viyana. Hadi be, değil mi? bugün çok Sayı ilginç. güzel olduğu için üzüldüm. Kesinlikle. Bir Dönüşü balık. ne olacak? Evet. Oo! harika. Harika. Jeneriklere girecek bir Berkay Evet. gülümsüyor değil mi? jeneriklere girecek bir sayı bu. Zaten iki abi kardeşin, değil mi? Maçını Şuna bakar izliyoruz. mısınız ya? İnanılmaz bir sayı. Oradan dönüşü, kırmızının yardımı ve Bu maçın muhteşem kritik anı olur mu? bir balık ama her balık böyle hoş olsa, güzel olsa, değil mi? Evet. Hani bir filmin final sahnesi gibi. Muhteşem. Ve 26-25. Beyaz tamam, gayet güzel. Yine incelik var. Arkadan Olacak gibi. kaçmaz, yok. Evet, gayet güzel. Değil mi? Berabere. Berabere. Şimdi bilardoyu her oyuncumuza soruyoruz ya, nasıl özetliyorsun diye. O da hani yaşamımın modeli diyor. Ben bunu 2011'den beri yaşıyorum diyor. Hatta 2000'den beri yaşıyorum diyor. Şu sayıyı da izleyelim. Kırmızının solundan. Ayarlar tamam mı? Falso önemli burada. Gayet iyi. güzel. Evet. Yani hayatımda yaşadığım zorluklar, kolaylıklar, şanslar, masada da aynısını paralel bir şekilde hep yaşadım. Tabii hocam, bir maç içinde bile Gökhan Salman Değil mi? 10 sayılık 6-4 10'a 1 ile başladı. Evet. Üstün başladı maça. Sonra geriye düştü az önce. Evet.
avantajını kaybetti. Şimdi tekrar öne geçti. Evet, evet. Şimdi bir tek bant. Bu da hassas atışlardan bilardoda oradan bant çalması lazımdı. Evet, 2 bant oldu. Bu nedenle evet 3 sayı alıyor yine de Gökhan Salman. Yani masadaki tavırlarınız, edanız hayatınız hakkında da izleyiciye çok şey söyler diyor. Evet, evet. Kaybederkenki tavrınız, Değil mi? stresli anlardaki tavrınız. Aslında kişilik çıplak bir şekilde değil mi? Masada sergileniyor. Hani tabii zaten pek çok oyuncu biliyorsunuz için. insanın karakteri de kriz anlarında ortaya çıkar derler. Kesin. Şimdi Gökhan Salman çok iyi yönetti şu ana kadar süreci. Berkay Karakurt bakalım ne yapacak. Şimdi bir artistlik denemesi. Döndü. Güzel Ama- deneme ama, güzel deneme. Orada tekrar kısaya ulaşması lazımdı ki. Yalnız çok zevkli bir maç oluyor kesinlikle. Muhakkak. Katılıyorum kesinlikle. Bu arada onu da söylemekte beis yok sanki. İkisi de aynı ıstaka markası tarafından destekleniyorlar. İkisi de ABD menşeli ıstaka markası tarafından destekleniyorlar. Bu ekonomik destekler onlar için çok mühim. Çok tabii. Arkada boşluk var. Kaçtı. Evet, o boşluk. Boşluğa Bazen o arkadaki boşluklar bize, izleyicilere küçük boşluklar gibi gelse de toplar bazen öyle yerlerden geçebiliyor ki. Gerçi burada hakikaten boşluk fazlaydı. evet. Şimdi ya burada da zor bir sayı var açıkçası. Bakalım yine bir brikol hesapları var. Ne yapıyor? Evet, 5 bant brikol gibi. Yani ilk önce uzundan başladı yolculuk, kısa uzun kısa uzun 5 bant. Sarıya dokunamadı. Evet. Zaten sayı- dokunsa sayı yani. değil Tabii mi? dokunsa sayı. Dediğin gibi bu Yılmaz Hoca, Adnan Yüksel, Murat Naci ve Tayfun Taşdemir boşa yatırım yapmaz dedin Tabii, ya demin. tabii. Kulüplerde de bize Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bize şampiyonluk getiren takımlarda yer aldı. Gökhan Salman ve biliyorsun 4 kişiden oluşuyor ya takım. Tabii. Aynı anda oynuyorlar ve her zaman da görevini layıkıyla yaptı Gökhan. Hani boşa çıkartmadı yani Evet. o emekleri. Uzun geldi bu. Biraz daha bastırması gerekiyor ama işte tuş ayarları vesaire zor bir atış zaten o. 2 bilardocu da son 2 ıstakada sayı üretemediler. Kalan pozisyon Berkay Karakurt için önemli. 22. ıstaka atış ortalamaları da ikinci devrede biraz daha düştü. Stres artıyor. Tabii ki oyuncular daha defansif düşünüyorlar zaman zaman. Yapılacak bir hatanın telafisinin çok zor olduğu anlardayız. Evet. Ben bu maçı önemsiyorum dedim. Çünkü hani Türkiye'den korkuluyor biliyorsun dünya arenasında. Ve şu an Tayfun Taşdemir 9. sırada dünya sıralamasında. Tolga Han Kiraz 10. sırada. Berkay Karakurt 20. Ve Gökhan bu ayarlar olmadı burada. Gökhan Salman da 49. sırada bu arada. Bu arada tabii şunu söyleyelim. Semih Saygıner hep akla geliyor. Burada niye yok? Evet. Ya da Semih Saygıner burada niye yok? Ya da Dünya Kupalarında niye yok? Çünkü PBA'de artık yarışıyor. PBA daha başka bir Evet, Güney Kore merkezli. bir firma. O yarışmalarda mücadele ediyor. Keza Can Çapak da öyle. Keza Lütfi Çenet, keza Evet. Murat Naci Çoklu, Evet. Adnan Yüksel, Savaş Bulut. Tabii bu ustaların burada olmaması da genç ya da yeni isimler için de bir avantaj Türkiye şampiyonalarında. Evet. Şimdi yine bir seri açılışı olabilecek bir değil mi? O tempoyla şöyle topları bir dağıttı. Toplar çok güzel yerleşti hocam. Evet. Fark En, 2 sayı Gökhan Salman önde. en son saydığımız o Bir turnike mi gelir buradan? evet burada 4 bant diye düşünecektir. İnce. Yani garanti olsun diye. Neden 4 bant diyoruz? Çünkü 3 bant riskli. Hani o Sayıyı büyütmek için tabii 4 arkadan band düşünüyor. kaçabilir. Genelde 4 banda girer Evet, burada oyuncular. evet. Daha garanti çünkü. Sayı daha büyük dediğin gibi. En son bu listeye orada da bir gurur listemiz var Güney Kore'de. de. Yalnız güzel bir pozisyon daha.
Evet, devam ediyor. Bir havuz olur mu burada? Evet, klasik bir seri. Bunu muhtemelen yapacaktır zaten. Ha, farklı. Şimdi şeyini izleyelim, tekrarını. Evet. Havuz vuruşunu da şu anda yapmak üzere Gökhan Salman, evet, yapıyor. Evet. Oo, hata geldi burada. Oo. Kritik bir hata ama masada, yani onu biraz zeminin, belki masayı temizletmek talebi olur mu diye bakıyorum bir taraftan ama Top evet, temizliği top talebi. temizleniyor. Evet. Orada bütaj, yani bütaj dediğimiz bir hadise. Yani şimdi topların üzerinde lekeler var ya sevgili Necati. Tabii bu çarpışma anında, Partiküller. tabii o toz olabilir, tebeşir tozları vesaire. Çarpışma anındaki çarpışma kalitesini etkiliyor. Toplar yanlış yöne. Hani kontrol zayıflıyor orada. O yüzden onun içinde top temizliği isterler. Yani şu açıdan önemli. Şimdi bu oyuncular, dünya, Berkay da Gökhan da o ünvanla giderlerse dünya arenasına daha bir özgüvenle. Ben Türkiye Tabii, şampiyonuyum özgüveniyle gitmek daha başka bir güç katacak onlara. Yalnız hocam, Gökhan Salman'ın az önceki havuzda yaptığı hata oyunun kırılma noktalarından biri olabilir. Çünkü Olabilir. o sayıyı alsa 30'lara geçecek. Tabii. Psikolojik olarak bir eşiği daha atlayacak ve seri de devam edecek büyük olasılıkla. Çok iyi. O da bunun üzüntüsünü az önce yüz ifadesinde veriyordu. İşte pozisyonun kolaylığı, değil mi? Dikkat sermayesini biraz hani düşürmüş olabilir. Rehavete Belki, kapılmış belki. olabilir. Yani çünkü o pozisyonu 100 kere koysak Gökhan Salman'ın önüne en az 95'inde sayı yapabilir. Mutlaka, mutlaka. Bu arada Berkay Karakurt'a bakalım hocam, sözünüzü unutmayın. şimdi bir kesme. Evet, sarıyı kontrol etti. O da mı? Ohohoho. Oo. Üst üste 4 ıstakada da sayı üretemedi Berkay Karakurt. Topların kurduğu tuzağa Berkay da yakalandı. Son 9 ıstakada sadece 2 sayı üretebildi hocam Berkay. Kırmızı ikisine de tuzak kurdu. Son 9 ıstakanın 8'inde sayı üretemedi Berkay Karakurt ama buna karşın hala oyunun ortağı. Evet. Bu da önemli. İşte final baskısı. Bu sefer Oldu. tamam. Evet. 30'a ulaşıyor Gökhan Salman. Kalan pozisyona bakalım. Çok keyifli mücadele. Türkiye 3 band bilardo şampiyonası final ayağındayız. Ve final etabının final maçındayız. Kim kazanırsa milli takıma girecek. Ve genel klasmanda ilk 4'e adını yazdıracak. Bu açıdan çok kritik mücadele. Kesme düşünüyor. Uzun bir uzun daha. Sanki zikzak gibi oldu hocam. Evet. Evet. Kesme zikzak. 31-26 fark 5. Kesmeli zikzak. Evet. Ama zikzak tabii. Bu arada 2024'ün sonuna geliyoruz. En önemli anları, değil mi? Anmadan da yapmayalım. Seymen Özbaş'ın 3 bant hem 21 yaş altı Avrupa şampiyonluğu hem de gençler dünya şampiyonluğu vardı. Seymen Özbaş'ın, onu da bence yılı kapatırken bir analım. Tabii. Almanak, değil mi? Yapılacak mutlaka. Güzel bir turnikeyle sayıyı alıyor Gökhan Salman. Avantajı yavaş yavaş eline geçirmeye başladı. 30 bandına o vardı. 32-26. Fark 6 sayı. Evet. Biraz sarı çok yapışık ve çok köşede. Evet. Mecburen dikiyor takasını. Evet. Aldı galiba. Gayet güzel. Evet. Maçın zor anında, değil mi? Kontrolü zor. Gayet güzel. 3 band kadınlar milli takımlar Avrupa Şampiyonası'nda Gülşen Değener ve Güzüm Müjde Karakaşlı'nın ikinciliği vardı. Bence bu da önemli. Kadınlar kategorisinde Barış Cin Avrupa Bilardo Ferdi şampiyonu oldu artistlikte. Barış Cin ve Hacı Arap Yaman milli takımlarda Avrupa şampiyonu oldular artistlikte. Bunları da analım. Şimdi Yine biraz Gökhan ıstakayı 5'e gidiyor mu?
yükseltmek zorunda kalıyor. Bakalım bu kez kontrol edebilecek mi? Güzel gözüküyor. Dik mi geliyor? Evet. Biraz sert geldi galiba. Farkı 7 sayıya çıkardı Gökhan Salman. Tabi burada Berkay Karakurt'un az önce söylediğim gibi son 9 ıstakada sadece 2 sayı üretebilmesi Gökhan Salman için bir şans oldu. O da bu şansı çok iyi değerlendirdi. 40'a ulaşan kazanacak. Onu tekrar söyleyelim. Band, uzun band çalınacak oradan. Oo, kaçtı. İşte burada farkı kapatma şansı olabilirdi. Bir de artistlik bilardo dünya şampiyonu oldu Hacı Arap Yaman. Onu da mutlaka söyleyelim. Hatta o turnuvada Barış Çil ikinci, Serdar Gümüş üçüncü oldu. Düşün, kürsüye 3 oyuncuyla çıktık. Şimdi Gökhan'a ciddi bir şans. Maçın en yüksek serisini yaparsa değil mi, maçı bitirir. Evet. 7. Viyanalarına. Tabii Tayfun Taşdemir öğrencisi olduğu için değil mi? Viyanalar çok başvuruyor onlara. Ama olmadı ve açıldı şu an. 25. ıstakaya geldik. Uzun. Na değdi ama. Zaten olmayacağını anladı. Yerine doğru yöneldi. Tabi grupta mesela Balkan Keskinpala karşısında Berkay Karakurt 40-25 yenilmişti. Orada ortalaması 1'in altına düşmüştü. Burada da şu anda ortalaması 1.0'a gerilemek üzere. Bu anlamda ortalaması çok düştü bu mücadelede. Berkay Karakurt'un dikkatle izliyoruz değil mi? çok. Beyaz. Çünkü kritik bir an ve sayı gerçekleşti. Fark 8'e çıkıyor. Ve tabelayla farkı da 6. Gökhan Salman'ın ilk şampiyonluğu olacak. Berkay da kazanırsa ilk şampiyonluğu olacak. Onu vurgulayıp duruyorum. O baskı da var tabii değil mi? Şeytanın bacağını şimdi bugün kırabilecek miyim? Bastıracak. Evet, bastırdı yine kalın. Değil mi? Ne kadar güzel. Son anda uzun banda Evet. temas ediyor. Zaten sayı çok büyük olmadığı için bu sayı biraz ancak öyle oluyor. Evet. Fark 9'a çıktı. Son 5 sayı Gökhan Salman için. Kritik anlar. Beyazın sağından. Değil mi? Evet, beyazın sağından direkt üstüne. 3 banttan. Oo, Çok küçük bir şans daha geldi. Berkay Karakurt'a. Toplar da gayet güzel. Onun O- adına son 6 ıstakada sayı üretemedi Berkay Karakurt. Son 11 ıstakada sadece Bu 2 sayı üretebildi. Buradan ama geri dönebilecek kalitesi var. var. Zaten sen demin özellikle final etabında değil mi? 1.700 civarı genel ortalaması var. Tabii. Bir ikilik maçı var. Hatta daha da fazla. O güzel bir Viyana. Oldu. Oo, çok çok Son anda çok küçük bir fark. Artık bu da şanssızlık gerçekten. son anda saldı top kendisini. Berkay Karakurt'un 1.9'u var çeyrek finalde. Evet. Yarı finalde 1.8 ortalaması var. Son 16'da bakıyorum Berkay Bir de Karakurt'a 2.5'u var. 2.5'u var Yani- Seyfi Soner Burhan karşısında. 2 civarı. Zaten bence Ama şu anda
tam 1.00 ortalamada. O 2023'te Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu ya. Yani aslında 2022'lerde çıkışı başlamış. 2021'lerde çıkışı başlamıştı Berkay'ın aslında. Ve bence istikrarlı bir oyuncu. Evet. 1.600 civarında genel ortalaması Tabii, var. tabii. Korkulan bir oyuncu oldu artık dünyada da. Bu arada bugün dikkatimi çeken hocam, şimdi bu sayının tekrarında da görelim. Gökhan Salman'a hep böyle bir hat üzerinde 3 topun paralel dizildiği pozisyonlar çok karşısına çıktı. Evet. Şimdi başka bir vuruş. Farkı çift haneye taşıdı Gökhan Salman. Değil mi? Yine bir ters turnike dediğin gibi. Devam. Ve ikinci sayı Tabii. 37 yapıyor. Burada boy avantajını da Kullandı. kullandı, evet. Çok açıktı yani. Görüyorsun. Tamam, bir önceki sayıyı da yönetmenimiz Kaan İnan hemen bu sayının arkası. İşte bunları söylüyorum hocam. Evet. 3 top Haklısın. aynı hat üzerinde Evet. ve kolay mıdır? Nasıldır yani Yo, burada, değil mi? Çok hiç kolay kolay olmasa değil. gerek. Final maçında hiçbir sayı kolay Ve değil zaten. oradan çıkıp ikinci sayıyı da aldı. Şimdi 3'e de gidiyor. Tuşu çok güzel kaçırdı oradan, Evet. değil mi? Arkadan kaçırdı. Ama problem değil. Yani şöyle son 2 ıstakada ikişer sayı üreterek en azından 40'a biraz daha yaklaşmış oldu. Evet. Zaten dereceler itibarıyla da son 3 senede yani PBA'ya yoğun artık oyuncu vermemizden sonra kalan oyuncular içerisinde bu fırsatı en iyi değerlendiren belki de Berkay oldu Evet. diyebiliriz. Tolgahan Kiraz'la beraber. Yani Tolgahan, Berkay ve tabii ki Tayfun Taşdemir. Ufuk Kapusuz. Ufuk Kapusuz, evet. Bu senenin yıldızı değil mi Ufuk Evet, Kapusuz? evet. Yani ikinci etabı kazanacaksınız Tayfun Taşdemir karşısında. Hiçbir finaliniz yokken hayatınızda, böyle bir deneyiminiz yokken ve üçüncü etapta da yarı finale çıkacaksınız. Müthiş. Bu arada uzun süre sonra bir sayı üretiyor Berkay Karakurt. Çok yüksek bir seriye ihtiyacı var. Bir klepsle çözüm aldı. üretti ve başardı. Yine tabiri caizse yalayarak, değil mi? Başardı. Ve tabi Yılmaz Özcan'ın da bu sene 19 sene sonra 2005'ten bu yana o dönüşüne şahit olmak açıkçası hem bir nostalji gibi oldu. Yılmaz Özcan biliyorsun 90'larda dünya şampiyonluğu olan, Dünya Kupası etap şampiyonluğu olan bir oyuncumuz. Yılmaz Hoca burada da şu anda. Tabii. Yani çünkü ödül töreni yapılacak. Tabii. Onu da görürüz. Ondan bahsederiz ödül töreninde. 2 kürsü olacak Evet. maçtan sonra. Şu anda 9 sayılık bir fark. Kolay bir atış olmayacak. Yine bir artistik dönüşünde olabilir bu. Dik yok. Olmadı. O aslında sevgili Necati, sarının bize göre solundan değil sağından, yani arkasından o şekilde masse tabir ettiğimiz, hani topu dikince ıstakayı dikince masse tabir ettiğimiz bir atış tekniği bu. Ama zor atış o. Ama Semih Saygıner değil mi o atışlarda? Tabii, ne ustadır tabii. ama. Yine bir temel pozisyon kaldı Gökhan'a. Burada hata yapmaması lazım. Dik mi geldi? Dik geldi. Oo. Şimdi bak. Yani sevgili izleyiciler, 12 ıstaka var ve turnuvanın son final etabında en yüksek seri 14 ile Berkay'a ait. Seyfi Soner maçında. Yani değil mi? 14 çekti. Tabii Burada, son 16'da. evet, tek ıstakada bitebilecek Tabii. yekünler bunlar. Tabii. Ya Berkay Karakurt niye burada bir 12 çekemesin? Değil Olabilir. mi? Ki o sebatını, ne diyeyim, o dayanıklılığını Tabii. çok gördüm Berkay'ın. Son 10 sayıları güzel oynamak önemlidir. 29 yaptığı sayıyı burada görelim. Yine kalın değil mi? Bugün çok rastladığımız o patern. Evet. Havuza mı geliyor hocam? Yine aynı paterne gidecek. Kalın görecek. Değil mi?
Evet, bak yine kalın kontrol, sarı top kontrol altında ve bak kırmızının sağından şimdi bir avantaj. Sevgili Ersan Ercan, Türkiye Bilardo Evet, ona da Federasyonu. yeni dönemde yine başarı dileklerimizi iletelim. Üst üste yine seçildi federasyon başkanlığına Sayın Ersan Ercan. Evet. Evet, bakalım Berkay Karakurt geri dönebilecek mi? Bu maça tabii yani bir spor sever, bir bilardo sever gözüyle bakıldığında Gökhan Salman da çok iyi performans gösterdi ama şöyle bir şey yakışır. Buradan biraz geri dönse Berkay da, Değil mi? değil mi? Biraz böyle son sayılar Yine kalın heyecan paten. içinde geçebilir. Yine kalın Oldu. paten. Evet. Oldu. Of. O kalıbı bugün ne çok gördük ve ne kadar da başarıyla uygulandığını Havuzu. gördük. Evet, o kalın havuzlar. Evet, evet. Bu arada 30 barajını da şimdi geçti Berkay Karakurt. 31'e geldi. Evet. Zaten yenilenin 30'un altına düştüğü maç sunmadım ben. Çok şükür. Finallerde Evet. değil mi? Ve o uğur devam ediyor. Şimdi 4 banda gitti. 3 band çünkü riskliydi orada. Uzun, hatta kısadan mı? Evet, 5 band gibi oldu hocam. Evet ve sarıyı önüne Üst aldı. üste 4. sayı. Sarıyı önüne aldı. Gördün mü? Arkadan alarak değil mi bu? Tabii. Kısayı da, kısa bandı da çok iyi kullandı Evet. burada. O da şimdi bol falsolu. Falsoyu iyice yedirecek orada. Uzaması lazım burada. Oldu. Üst üste 5. sayı. Hata gelmedi. Berkay Karakurt geri dönüşün sinyallerini veriyor. Şimdi bugünün aslında bu maçta da çok gördüğümüz, ne demiştim? Berkay hızlı girişler yapmayı seven bir oyuncu. Ama burada yapamadı bu Burada kez. yapamadı. Devam edelim. Şu sarıyı da bir izleyelim. Yine kontrol güzel. Sarı kontrol. İyi yere gidiyor. Ve tipik özelliklerinden birisi, Ama siz de dediniz son 10 sayıyı çok iyi oynar son dediniz. 10 sayı, evet son periyodu güzel oynayan. Evet. Yani 50'de de bitse, 40'ta da bitse maç, o son 10 sayı iyi. Bu önemli bir haslet, özellik, nitelik bir oyuncuda. Ve şöyle bir kavramdan bahsedeceğim. Bunu biz Berkay'la da maç öncesinde de konuştuk. Bunu izleyelim yine. Yine o kleps turnikelerde iyi olduğunu söylemiştim. Burada ayar var mı? Yine ayar güzel. Çok iyi. Farkı 2'ye indiriyor. İşte maçın bu anında bu zor sayıları İnanılmaz. almak, değil mi? İşte o yüzden ben Berkay beni heyecanlandıran bir oyuncu. Ve gurur duyuyorum tabii, Biraz genç bir onda oyuncu. oyun stili olarak Can Çapak'ı gördüm ben. Ne dersiniz? Berkay Karakurt. Kazanmayı bilen oyuncular ikisi Evet. de, değil mi? Can Çapak Ve da kazanmayı bilirdi. İvmeyi yakaladığı anda Şimdi evet, oradan band çalacak, gayet güzel. yani işte bunu söylüyorum. Evet, evet. İvmeyi yakaladığı anda o özgüvenle birlikte Evet. müthiş seriler yakalayabilen oyuncular. Evet. Ben maç öncesinde konuştum Berkay'a. Sen dedim, sporda hani maratoncular yapar ya, maratonun ortalarına doğru bir aktif dinlenmeye geçerler. Tabii ki koşmaya devam ederler ama bir parça vitesi küçültürler çünkü o sonda atacakları deparı, değil mi, garanti altına almak için, ekonomik kullanmak için. Evet. Şimdi ince bir havuz, çok hassas bir atış maçın bu anında. Berabere sevgili seyirciler. Bravo. Berkay Karakurt geri dönüyor. Maçın en yüksek serisini zaten az önce yakaladı. 9 sayılık bir seri. Yine bir havuz vuruşu. Bu maçta sık sık gördük. Şimdi yine bir kırmızıdan, evet, sol falsoyu görüyorum. 5 banda gidecek. Evet, şeyden çıkıldı. Tuştan, rizikosundan çıkıldı. Kafadan veya dönüşte. Dönüşte. Çok kritik ve Evet, oldu. ona- Son 2 sayı Berkay Karakurt. maçın en yüksek serisi. Maçın zaten en yüksek serisine ulaştı az önce. Şu anda da 10. sayı üst üste. 2 sayı daha alırsa Bunu şöyle müthiş bir geri dönüş olacak. ifade edeyim. Ben bir av tutturduğum zaman bunu 3 gün boyunca yemek zorundayım diye konuştuk. Hani bütün enerjimi, değil mi, ilk 20 ıstakada harcayamam. Son ıstakaya da biraz efor Ama tam bırakmam dediğiniz lazım. gibi oldu. Evet. Hakikaten hakkınızı vereyim.
Son 10 sayıyı çok iyi oynar dediniz. Üst üste 10. sayı maçın son bölümünde. Evet, çok bakalım nazar değmesin iki oyuncuya Evet. da. Bakalım şimdi son 2 sayıyı alabilecek mi? Biraz fazlaca düşündü burada. O belli bir vuruş frekansı, ritmi yakalamıştı. Buradaki fazla düşünmesi acaba onu nasıl etkiler? Nasıl etkiler, zorlar mı? Hep birlikte görelim. Sarı'nın solundan. İnanılmaz, Harika. inanılmaz. Harikulade. Son sayı, maç sayısı sevgili seyirciler. Maç sayısı üst Şu üste sayının 11. güzelliğine bakar sayı. mısın? Eddie Merckx tarzı. Bu zikzak ama buna Avrupalılar akordeon diyor. Hani akordiyonun Evet, körüğü gibi evet. değil mi? Muhteşem bir sayı. Ama Bravo. maçın bu bölümünde bu özgüven, Harika. İşte bu mental gücü gösteriyor. Evet. Bu çok önemli. Bu dolayısıyla Türkiye'nin etap şampiyonluğu için, milli takım için vuruşunu yaptığı bir 5 Tuş. bant mı görüyoruz? Kaçtı banttan, tuştan ve evet, ayakta alkışlıyoruz. Berkay Karakurt ayakta alkışlıyoruz. 40-37, harikulade. 12 sayılık bir seriyle son bölümde müthiş bir geri dönüşe imza atıyor. Haklı Yani sevinç. bir final maçı. Buna şöyle bir örnek verilebilir belki. Futbolda 5-0 geriye düştünüz, 6-5 kazandınız. Bu Ay. böyle bir Evet. büyük zafer Berkay Karakurt için. Büyük bir teknik ve mental mücadele ortaya koydu. Bravo. Ayakta alkışlamak lazım. Ve bu yaşta bu olgunluk, değil mi? Oyun İlk olgunluğu. Türkiye şampiyonası etap zaferi, Evet. etap şampiyonluğu ve milli takıma da adını yazdırıyor. Evet. Daha 30 Genel klasmanda ilk 4'e girdiği için. biliyorsun bilardoda 30 çok genç bir yaştır ya. 30 yaşında bu Tabii. mental güç, ben çok umutlanıyorum Türkiye bilardosu için. Türkiye Diğer bilardosuna taraftan evet. Gökhan Salman'ın bugünkü müthiş oyunu Evet. ve kaybettiği anda yakın arkadaşı, takım arkadaşı ve rakibini kutlaması, onun serisi esnasında daima onun sayılarını alkışlaması, iki oyuncuyu da yürekten kutluyoruz. Evet, bize harika bir bilardo ziyafeti izlettiler. Öncelikle İkisinin de ellerine üçüncü sağlık. bölüm paylaşan sporcuları anons edeceğim. Mübin İsli. Yani Berkay aktif dinlenmesini yaptı. Sona bütün gücünü sakladı, değil mi? Bravo. Mübin İsli, Ankara bölgesi oyuncusu. 37-28'di hocam skor. 40'ta bitiyor. 28 iken 12 sayı aldı. 40-37. Rakibini yenerek etap şampiyonu oldu Berkay Karakurt. Niye 12 gelmesin demedin mi sevgili Ve Necat? evet, gerçekten etap üçüncüleri Mübin İsli ve Ufuk Kapusuz. Ufuk Kapusuz. Etap ikincisi Gökhan Salman, etap birincisi Berkay Karakurt kupalarını alacaklar. Dördü de çok iyi turnuva çıkardılar. Dördünü de canı gönülden alkışlıyorum. Alkışlıyoruz. Ersen Ercan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı açıklamalarda bulunuyor. Biraz önce izlediğimiz heyecanlı ve zevkli bir final müsabakası sonucu 2024 yılı 3 bant bilardo şampiyonası A kategorisi müsabakalarını bitirdik ve seneyi tamamlamış bulunmaktayız. Katılan tüm sporcularımıza teşekkür ederiz ve dereceye giren tüm sporcularımızı ayrı ayrı kutluyorum. Bu sonuçlara göre 3 etap yaptığımız bu Türkiye şampiyonu sonuçlarına göre aynı zamanda da 2024 yılı genel klasman belli oldu ve 2025 yılında bizleri hem dünyada hem Avrupa'da temsil edecek milli takımımız da belli oldu. Hem etap şampiyonlarımızı hem klasman şampiyonlarımızı birazdan ödüllendireceğiz. Önce etap şampiyonlarımızı, etapta dereceye giren 4 başarılı sporcumuzun ödüllerini vermek istiyoruz ve ödüllerini vermek üzere Gölbaşı Belediye Başkanımız Sayın Yakup Odabaşı'yı buraya davet ediyorum. Evet, Sayın Yakup Odabaşı Gölbaşı Belediye Başkanı, tabii Türkiye Bilardo Federasyonu ile Gölbaşı Belediyesi'nin işbirliği çok takdire şayan. Bu tesis 2021'de Gölbaşı Belediyesi ile Spor Bakanlığı ile tabii Bilardo Federasyonu'nun işbirliği ile yapılan bir tesisti. Dünyanın önemli bilardo tesislerinden biri Ankara Gölbaşı'nda. Mübin İsli ve Ufuk Kapusuz üçüncülük madalyalarını alıyorlar.
Ankara Hemşin Spor oyuncuları bu arada, değil mi? Onlar için de bir gurur şu an. Evet, Ankaralı bir belediye başkanı tabii Ankaralı oyuncuların ödülünü veriyor. Ufuk Kapusuz'u çok tebrik ediyoruz. Hem iki çocuk büyütüyor, aktif bir şekilde bakımı üstleniyor çocuklarının. Hani bir yardımcıları dahi yok. Bu özel bir bilgi olsun. Bu çok önemli değil mi? Çok. Hem iş hayatını yürütüyor, hem aile ve hem de bilardo. Bir örneklik teşkil ediyor şu an Ufuk Kapusuz. Ve Gökhan Salman'a ikincilik ödülü madalyası verildi. Şimdi birincilik kupası gelecek. Berkay Karakurt madalyasını alıyor. Bu arada Zeki Bilardo'nun da desteklerini, değil mi? Tabii Zeki Bey Almamız zaten lazım. Evet. çok önemli bilardo, Türk bilardosu için destekleriyle. Zeki Bilardo masalarında oynandı Tabii, bütün turnuva. Evet, kupa, birincilik kupası. Berkay Karakurt efsanevi bir geri dönüşe imza attı. Devam ediyor tören. 2024 yılı genel klasmanı ve 2025 yılında milli takımımız belli oldu ve birazdan milli takımımızı açıklıyorum. Arkadaşlar sizleri bu arkada bulunun, arkada durun. Mümin, arkada durun. Arkada burada durun. 2025 yılı milli takım ve aynı zamanda 2024 yılı Türkiye şampiyonu Yılmaz Özcan. Türkiye şampiyonu, bir büyük usta. Yıllar sonra Yılmaz tekrar Kürsü'ye Türkiye çıkabilirsin. şampiyonu oluyor. 19 yıl aradan sonra. İkinci milli takım sporcumuz Ufuk Kapusuz. Ufuk Kapusuz ilk ikiye girdi, o da genel klasman ikincisi. Üçüncü bu etabın şampiyonu Berkay Karakurt. Berkay Karakurt bu akşam kazanarak milli takıma girmeyi başardı. Avrupa Şampiyonası'nda Ve ülkemizi temsil dördüncü edecek. dünya şampiyonumuz Tayfun Taşdemir. Ve bir üstad. Ve Tayfun Taşdemir genel klasman dördüncüsü, o da Milli takımımızın takımda ödüllerini olacak. vermek üzere Gölbaşı Kaymakamımız Sayın Erol Rüstemoğlu'nu buraya davet ediyorum. Dünyanın en önemli bilardo üstadlarından Tayfun Taşdemir. Gururumuz. Erol Rüstemoğlu Gölbaşı Kaymakamı ödülleri verecek. Mart ayında Almanya'nın Viersen kentinde Yılmaz Özcan ve Berkay Karakurt bizi temsil edecek. Dünya Şampiyonası'nda. Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi olduğumuz için, Ankara'da oynanacağı için 2 takımla katılacağız ve 4 oyuncumuz da masalarda İki takım olarak ayrılacaklar. İki takım olarak biz burada yarışacağız. bizi temsil Avrupa edecek. Şampiyonası'nda. Milli takım emin ellerde, değil mi? Kesinlikle öyle. Hak eden kazandı. Madalyaları veriyor. Ve Şu anda Sayın Gölbaşı Kaymakamı bir Erol Rüstemoğlu. Berkay Karakurt psikolojik ve mental gücün önemini tekrar kanıtladı. Gücünü ekonomik olarak kullandı. Türkiye şampiyonu Yılmaz Özcan'a kupasını takdim edebilirsiniz. Ve Türkiye Şampiyonluğu Kupası Yılmaz Özcan'a geliyor. 19 sene sonra İşte o an 2024 yılı Türkiye şampiyonu Yılmaz Özcan. Türkiye'de çok sevilen bir oyuncu Yılmaz Özcan. Herkesin ustası. Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Yılmaz Özcan, değil mi? Gençlerin ustaları. Murat Naci Çoklu, Adnan Yüksel, Lütfi Çenet. evet sevgili seyirciler, böylelikle ödül töreni de sona erdi. Türkiye Bilardo 3 bant bilardo şampiyonasının final etabı böylelikle geride kaldı. Sezonu noktalıyoruz. Bilardo'da 2025 yılında milli takım oyuncuları